Herkese merhabalar. Bugün kargodan yeni makinem geldi. Shimano Twin Power 4000 PG. Bu vesileyle de makineyi beraber kutu açılımını yapalım istedim. Gerçi ben öncesinden doğru mu geldi gelmedi mi diye kontrol ettim ama neticede kutusunda size ne çıktığını, nasıl bir makine olduğunu göstereceğim ve hep beraber tanıtmış olacağım size makineyi. Şöyle söyleyeyim, uzun zamandır ben aslında Shimano Twin Power'ı almayı düşünüyordum. Ancak fiyatlarının yüksek oluşu nedeniyle biraz zorlanıyordum açıkçası. Bir sene, 2 sene kadar önce de zaten Stradic almıştım yeni kasasından. Bugünleri de kısmet Twin Power'mış. İşte 2-3 gün önce siparişini verdim. Bugün teslim aldım. İlk izlenimlerimi sizinle paylaşacağım. Bir kutuyu açalım beraber yine de. Şöyle. Benim bütün malzemelerim Türkiye'de kaldığı için göğüs kameram yok. Haliyle böyle cep telefonuyla çekmek zorunda kalacağız. Ben bunu dediğim gibi kargocu getirdiğinde aşağıda kontrol ettim ve ödemeyi ona göre yaptım. Evet, malzeme bu. Bir de yanına şöyle bir Sevage'nin sahtesini aldım. Bu da oldukça iş yapan sahtelerden. Özellikle lüferde. Neyse. Şunları kenara bırakalım. Gelelim salede. Tabii tek elle bu iş bayağı zor olacak. Şunları kitapçıklar, şemalar falan filan her şey var. Aslında bir saniye şu kamerayı şöyle koyayım ben. Açısına bakayım düzgünse. Evet, böyle devam edelim. Şimdi kutudan ne çıkıyor? Evet. Bu topuzlu kolu. Şöyle bir kol arkadaşlar. Bunun topuzu aslında burası köpüklü ama çok sert bir köpük. Artı bunun da şey açısından çok faydası var. Makineye bir ağırlık katmıyor. Katmadığı gibi de çevirmede de bir balans yapmıyor. Yani burada bir ağırlık olduğu zaman biliyorsunuz çevirdiğinizde, hızlı çevirdiğinizde bir balans yapacaktır. O yönden de bir eksisi yok. Evet, bu da makinamız. Başka neyimiz var kutuda? Kutuda 3 tane pulumuz var. Bir de bir tane plastik parça. O plastik parça da nedir? Tam şu bölgenin bir plastiği var. Yani ipi geriye bırakmaması için kullanılan bir sistem. O var. Onu da kenara koyalım. Şimdi ben uzun zamandır neden bu makinede ısrar ediyordum onu söyleyeyim ilk önce. Bu makine spin makinelerinin içerisinde torku en güçlü ve nasıl diyeyim tank gibi bir makine, öyle söyleyeyim. Bundan daha iyisi var mı bilmiyorum. Varsa yorumlarda yazabilir arkadaşlar. Şu açıdan iyi diye adlandırıyorum ben. Bu bir kol çevirmede 72 santimetre sarıyor. Artı bir de bir çevirmede, yani bir kol çevirmede bu kafa 4.4 tur sarıyor. Bu da ne demek? En güçlü balıklarla bile çok rahat mücadele edebileceğiniz anlamına geliyor. Özellikle ben
nasıl söyleyeyim, bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Karadeniz'de, Ormanlı'da olsun, Evcik'te ve diğer Karadeniz bölgelerinde, sahillerde balık tutarken lüfere gidiyoruz, biliyorsunuz oralar lüfer yapan yerler. Çok büyük lüferlere denk geldiğinizde benim çok hızlı saran makinalarla ben kolu çeviremediğim zamanlar oldu. Bu da beni açıkçası çok uyuz etti. Hiç sevmediğim bir şey. 5 tur saran makinalar da çok iyidir bu arada. Ama bu 4.4 olması nedeniyle dediğim gibi tam bir tank. Çok büyük kiloluk balıklarla bile çok rahat şey yapabileceksiniz, siz söyleyin. Mücadele edebileceksiniz. Dolayısıyla torku en yüksek makina diyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Shimano Twin Power. Görebiliyorsunuzdur umarım. 4000 PG, yani Power Gear. Sesi duyuyorsunuz. Gayet güzel. Makina yağ gibi. Çok güzel. Bir de bir şey daha hoşuma gitti. Normalde 4000 makinalar boyut olarak çok daha büyük olurdu. Bunun boyutu 3000'lik makinalar kadar. Yani 4000 makine aslında ama 3000'lik makinalar kadar. Yani şöyle söyleyeyim, bakın. Elimin büyüklüğüne göre makine küçücük kalıyor. Bu da ne demek? Hafiflik. Yani makine zaten 260 gramdı herhalde. 260-65 gram o civarlarda. Ama dediğim gibi Shorjig'de de kullanabileceğiniz bir makina. Spin'de de kullanabileceğiniz. Artı bir de dediğim gibi güç açısından, tork açısından benim bildiğim en azından en güçlü makina. Dolayısıyla bundan sonraki avlarımızda bize oldukça faydası olacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle bir kafayı açalım bakalım neler var. Evet. Bol bol gres yağı var. Bunda böyle. Yani ben açıkçası makineyi beğendim. Güzel bir makineymiş. Zaten dediğim gibi uzun zamandır da inceliyordum, peşindeydim. Sürekli videolar olsun, fotoğraflar olsun bakıyordum zaten. Ama bugüne kısmetmiş. Tabii ben bunu nereden aldım? Ben şu an Slovakya'da ikamet ediyorum. Bunu Slovakya'dan sipariş ettim. Türkiye'ye göre çok çok daha ucuza geliyor tabii ki. Ne kadar? %30 daha ucuza aldım ben bunu. Ama gerçekten güzel makina. Tavsiye ederim. Pırıl pırıl yanıyor makina. Ve de dediğim gibi sarımı çok pürüzsüz. Çok güzel bir sarımı var. Bakalım inşallah avlarımızda da faydalarını görürüz. Biz geçmişte bir turda 5 sarım olan şeylerle, makinalarla da büyük balıklar çektik. 5 turda olan makineler gerçekten onlar da torklu, güçlü makineler. Ama bu makine dediğim gibi onların bir üstünde, bir tık üstlerinde 4.4 tur dönüyor bir kol çevirmede kafa. Dolayısıyla çok rahat ağır balıklarla mücadele edilebilir. Özellikle sarozda, toriktir, sinarittir, o tarz balıklarda da çok rahat iş görecektir. Şöyle bir yakından çekim yapayım ben size. Gerçi dediğim gibi tek elle biraz zor olacak ama en azından gösterebildiğim kadar göstereyim. Bakayım şöyle.
Böyle ön taraftan. Yani güzel. Shimano kalitesi zaten belli. Hop. İlk günden düşürmeyelim. Bu makine de oldukça iyi hizmet edecektir. 4000 PG. İnşallah önümüzdeki günlerde de güzel avlarını yapabiliriz. Ben de size onları video olarak gösterebilirim. Evet, Japon üretimiymiş. Yani açıkçası ben çok daha büyük makine bekliyordum ama hakikaten adamlar 3000'lik makineler kadar yapmışlar bunları. Kafası olsun. Büyüklüğü çok güzel. Yani öyle kaba da durmuyor açıkçası. Evet, bakalım. Ya açıkçası benim de şöyle bir tezim var. Neden bahsediyorum diyeceksiniz. Makinaları aslında neye göre almamız lazım diye düşünecek olursak, şimdi İstanbul bölgesinde bizim balıklar genelde soğuk mevsimde daha çok oluyor. Palamudu hariç tutuyorum. İşte lüferler özellikle Ekim-Kasım aylarında, Aralık aylarında, Ocak aylarında olabiliyor. Spin de yapıyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra muhtemel diyorum soğuk havalar olması nedeniyle balıklar da daha şey oluyorlar. Yavaş oluyorlar. Yani böyle çok fazla kovalamıyorlar. Benim deneyimim sonucunda yavaş sarıma lüferin daha çok ilgi gösterdiği yönünde. Niye diyeceksiniz? Tabii aynı şekilde levrek de hızlı sarıma çok ilgi gösteren bir balık değil. Lüfer de öyle. Çünkü benim birçok avımda hızlı sarımda ben balık alamazken yavaş sarımda daha çok balık geliyor. Dolayısıyla 6.2 6 bir turda sarım yapan kafalar çok benim için cazip gelmiyor. Yani bana göre 5.3'ü geçmemek lazım. Zaten o yüzden 4.4 sarımı kafa dönüşü olan bir makine aldım. Yani misina toplama hızı daha az olan makineler sanki lüferde, levrekte daha başarılı arkadaşlar. Şimdi bunu İstanbul bölgesi için söylüyorum. Mesela İstanbul bölgesi, işte ne bileyim Saroz bölgesi için. Ama bu arada bilenler bilir. Ben 4 yıl kadar Gaziantep'te ikamet ettim. Orada ikamet ettiğim sürede de Adana ve Mersin'de avlandım. Tabii o arada bot da aldım kendime. Botla da bayağı bir balığa çıktım ettim. O bölge farklı bir bölge. Yani orada hızlı makine kullanmak avantaj oluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü bizim burada lüfer dediğimiz boylara orada neredeyse yaprak kalıyor. Çünkü Adana'nın, Mersin'in lüferleri 1 kilonun üstündekileri lüfer diyorlar. O 1 kilonun üstünde dediğiniz balık da 50 santim 60 santim civarında oluyor. Haliyle o balıklar, yani o taraftaki balıklar genelde küçük olmuyor. Yani bizim burada lüfer dediğimiz türde balıklar yok. Yani 1 kilo civarında balıklar oluyor. 500 ve üstü, 500 gram ve üstü öyle söyleyeyim. Haliyle büyük balıklar olduğu için düşük sarımlı makineler, tabi onlar da
illaki balık alır ama sanki böyle daha hızlı makineler daha elverişli, daha avantajlı. Ama hangi bölge için? Dediğim gibi Adana Mersin bölgesi için. Dolayısıyla İstanbul tarafında benim önerim, yani tecrübelerim doğrultusunda önerim, hızlı makina çok avantajlı değil, dezavantajlı. Bunu yani benim bu tezimi destekler arkadaşlar, desteklemez ama şeyde de gördüğüm kadarıyla denk geliyorum bazen videolarda. Başka arkadaşlar da aynı şeye denk gelmiş, aynı tecrübeyi yaşamış. Yani bizim Marmara, Karadeniz bölgesindeki lüferler daha yavaş, hızlı giden objeleri daha çok takip ediyor. Benim şeyim bu, fikrim bu. Katılırsanız katılmazsınız bilmiyorum ama ben kendim öyle düşündüğüm için de zaten düşük sarım makine aldım. 72 santim sarıyor mesela bu. Evet. Şimdilik böyle olsun bakalım. Evet. Makine güzel. Yani bu makinenin şeyi de çok güzel. Bu arada 9+1 bilyası vardı bunun. 260 ya da 265 gram ağırlığı vardı. Güzel bir tarafı şu kasası oldukça sağlam. Esneme yapmıyor. Birçok makinede mesela şu bölgeler çok oynar. Bunda minimum seviyede, neredeyse yok derecesinde. Tabi şu şeylerde de çok fazla yok boşluk. Yani bu standart olan boşluk zaten bilyanın içerisindeki o oynama payı. Ondan daha fazla oynuyorsa büyük sorun. Yani çünkü kolu çevirirken özellikle şimdi marka ismi vermek istemiyorum ama kol çevirirken tak tuk tak tuk yani çok fazla ses veriyor makineler. Bu da rahatsızlık veriyor. Yani şöyle söyleyeyim bakın şöyle çevireyim hiçbir ses duyamazsınız. Evet. Bakalım. Evet bir de göstermiştim bir daha göstereyim. Bakın elim kadar büyüklüğü. Evet, güzel bir makine. Koyu rengi de çok güzel olmuş. Stellalarının rengiyle aynı. Shimano Stellalar gibi. Koyu renkte yakışıyor makineye ayrıca. Gayet güzel, göz alıcı bir makine. Kalite düzeyi de gerçekten çok yüksek. Tabi ne kadar para o kadar köfte hesabı oluyor ama bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yani hakikaten özenerek yapmışlar. Güzel makine olmuş. Güzel makine çıkmış yani ortaya. Beni de en çok cezbeden zaten makinenin gücü, torku. Bir nevi işte daha önceki videoda bahsettiğim gibi traktör yani tank.
böyle kilo üstü balıkları sörf yaptır. Bakalım şöyle. Evet, bu misnayı geriye dolanmaması için, kafaya sarmaması için rotora şuraya koyulan bir plastik parça var. Onu da nasıl adlandırıyorlar bilmiyorum. Bir sistem ismi var. Şuradaki ayrıntılar güzel olmuş. CNC ile bunu kesmişler muhtemelen. Ama güzel olmuş. Evet. Yakın çekim de daha güzel oluyor. Makineyi çok daha iyi inceleyebiliyorsun. Harika. Muhteşem. İnşallah böyle çok isteyip de alamayan insanlar da bunları günün birinde edinir. Küçücük bir şey belki ama insan mutlu oluyor. Ona göre de bir balık avına falan gidince işte sevdiğin takımlarda av yaptığın zaman başka oluyor. Daha böyle isteyerek, severek, özleyerek gidiyorsun. Evet, sanırım yeterli. Evet, alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun diyelim. Shimano Twin Power 4000 PG traktör.